Kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Android Studio'da WebView uygulama nasıl yapılır? Bu yaptığımız uygulamayı telefonda nasıl çalıştırırız ve nasıl bir APK dosyası alırız? Bunu anlatacağım. Android Studio'yu çalıştırıyorum. Start a New Studio Project'e tıklıyorum. Empty Activity'yi seçip Next diyorum. Buradan sosyal içerik diye ben klasörümü oluşturuyorum. Klasörünü nereye oluşturmak istediğini soruyor. Siz istediğiniz bir yere oluşturabilirsiniz. Ben desktop'ta oluşturacağım arkadaşlar. Java'yı seçiyorsunuz buradan. Ben de otomatik seçili. Finish diyorum ve klasörümün oluşmasını bekliyorum. Şimdi bütün işlemlerimizi yapacağız burada. Tabi projenin build olmasını bekliyorum arkadaşlar. Burası gelsin. Daha sonra işlemlerimize devam edelim. Biraz yavaş oldu bende. Sizde daha hızlı olabilir. Daha yavaş da olabilir. Hata da olabilir. Hata olursa tekrar projeyi başlatın. Yine yapamadınız, silin, tekrar oluşturun. Çok önemli değil bu kısımlar dediğim gibi. Burada bende hata oluşturdu. Yüksek ihtimal benim burada klasörümle alakalı oldu. Evet. Şimdi bunu siliyorum. Beraber görmüş olduk hem de bu hatayı. Bu tamamen benden kaynaklı bir problemdi. Tekrar diyorum ki Start a New Project, Empty Activity diyorum. Buraya geliyorum. Diyorum ki sosyal içerik diyorum. Masa üstünü seçiyorum. New folder diyorum. Sosyal içerik. YouTube diyorum arkadaşlar. Siz istediğiniz klasör ismini verebilirsiniz. Open diyorum. Ve finish diyorum. Şimdi tekrar projenin oluşmasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi projem çok rahat bir şekilde oluştu. Şimdi arkadaşlar nerede yapacağız bu işlemleri? Yukarıda activity.main'i seçiyoruz. Şimdi sizde direkt kod haliyle açılacaktır. Ben de böyle açayım. Burada bir text view var. Bizim text view'la bir işimiz yok. Şimdi buradaki layout'u da ben linear layout olarak değiştiriyorum. Siz istediğiniz bir layout tipini kullanabilirsiniz. Yani bu dersin konusu olmadığı için üstünde durmuyorum. Widget'a tıklıyoruz. WebView'u sürükle bırak yöntemiyle bırakıyorum. Burada bir ID istiyor benden. Burası sizde açık olmazsa, bu şekilde gelirse şurada bir attribute butonu var. Tıklıyoruz arkadaşlar, açılacak. WebView yazıp enter dediğim zaman, koda dediğim zaman, kodlara tıkladığım zaman burada WebView olarak gözüküyor. Şimdi bu sayfayla artık bizim işimiz bitti. Şimdi bize internet izni almamız gerekiyor. Android Manifest XML dosyasına tıklıyorum. Küçüktür işaretini koyuyorum. User permission olarak bende otomatik çıktı. Enter diyorum. Bir kere daha enter yapıyorum. Gördüğünüz gibi bende internet izni otomatik olarak aldı. Sizde de aynı şekilde alacaktır. Şimdi artık gelelim kodlamamıza. Burada import 3 noktaya tıkladığınız zaman açılacaktır. OS bundle şeklinde de geliyor. Şimdi import diyorum. Android WebKit WebView ekliyorum. Sonra import Android .webkit ve web setting'imi ekliyorum. Arkadaşlar buradan sonra şurayı kopyalıyorum ben. Ve web klientimi de ekliyorum. Artık burayla bir işim yok. Şimdi buraya geliyoruz. Artık burada yapacağız işlemlerimizi. WebView yazıyorum. My WebView diye bir isim veriyorum. Siz istediğiniz ismi verebilirsiniz. Diyorum ki find by ID. Git benim ID'mi bul. Benim ID'm neydi? WebView'da. Burayı hatırlıyorsunuz. O yukarıya yazdığımız WebView'u unutmuyoruz arkadaşlar. Nerede işe yarar diyorsunuz. İşte o WebView'u burada kullanıyorsunuz. O yüzden orada kullandığınız WebView'u unutmayın. Unutursanız da gidip bakabilirsiniz. Zaten dediğim gibi çok da önemli değil. Şimdi artık my WebView'un üzerinden bütün işlemlerimi gerçekleştireceğim. Diyeceğim ki set web client diyeceğim ve burada bir new web client oluşturuyorum. Otomatik Android Studio tamamlıyor bunları sizin için. Tamamlamazsa da ya da ilk seferde bulamazsanız biraz aşağı kaydırabilirsiniz. Muhakkak göreceksiniz. Ve get setting, yani burada şu şekilde aşağı kaydırıp get setting'i bulabilirsiniz ya da get setting yazdıkça otomatik tablo zaten daralacaktır. Diyorum ki set java
Java eklentileri aktif olsun mu? Aktif olsun. Sitemizde bir Java eklentisi varsa çalışır bu şekilde. Load URL diyorum. Tırnak işaretlerimi açıyorum. Çift tırnak kullanıyoruz arkadaşlar ve linkimi yazıyorum. Sosyal içerik.net. Arkadaşlar yazdık. Bizim aslında bütün uygulamamız bitti. Şimdi buradan sonra neyi göstereceğim? Şimdi burada bir uygulamayı telefonumuzda nasıl açacağız? 2 bir ne ekleyeceğiz? İkon dosyası ekleyeceğiz. Daha sonra da uygulamamızı bitireceğiz. Şimdi burada ben ekrana montajda vereceğim. Montajda bakıp izlersiniz. Ekran kaydını Android'de alacağım. Ayarlarımı yapacağım. Ondan sonra arkadaşlar telefonumu aktaracağım. Tamamen projemi telefonuma aktaracağım. Şimdi öncelikle hali hazırda olan uygulamamı ben bir sileyim. Şimdi ekran kaydını başlatıyorum telefonumdan. Buraları siz montajda göreceksiniz. Telefonda ekran kaydını bulamadığım için biraz problem yaşadım. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar, ben buraları siz görmüyorsunuz. Bundan sonra göreceksiniz. Evet, ekran kaydını başlattım. Şimdi arkadaşlar ben burada telefonumu bağlayıp çalıştır dediğim zaman bana bir hata verecek. Diyecek ki senin telefonun tanımlı değil. Bir daha sök tak yapıyorum USB'me. Bir daha diyorum. Bana bir hata verecek mi? Bak bekliyorum. Yani buraları bekliyorum. Telefonumda şu an hala bir işlem yapmadım. Şimdi arkadaşlar burada sizde bir kısım açılabilir. Sağ tarafta bir sayfa açılacaktır. Diyor ki lütfen diyor bir target seçin diyor. Bende bir target olmadığı için, görmediği için problem. Şimdi burada aşağıda Trouble'a tıklıyoruz arkadaşlar. Bir daha gösteriyorum. Rescan Device diyorum. Burada benim cihazımı görüyor. USB olarak bağlı cihazlarımı görüyor. Next diyorum. Bana diyor ki şunları yapman lazım. Şimdi ayarlara gidiyorum. Ne diyor arkadaşlar burada? Diyor ki 8.0 üzeri ise işte veya bu sürümler arasında ise şunları yapman gerekiyor. Diyor ki ayarlara git. About telefon hakkında kısmına git ve buraya 7 kere tıkla diyor. Veya 7 saniye basılı tutabilirsiniz. Android sürümleri arasında bu değişebiliyor. Yaptığınız zaman Developer Options yani geliştirici seçenekleri diye bir yer gelecek. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi geliştirici seçeneklerini açtınız. Daha sonra sizden burada bir Stay Awake yani uyanık kal diye bir seçenek çıkacak. Onu da seçmenizi istiyor, açmanızı istiyor. Bir de bu resimde gözükmüyor ama şurada bu kısmı atlarsanız olmayacaktır. USB Debugging diyor. Yani USB hata ayıklama modunu da açmanız gerekiyor. Ki ondan sonra telefonunuza gönderebilirsiniz uygulamanızı. Bir de biraz daha aşağısında USB üzerinden yükle diye bir seçenek var. Onu da açtığınız zaman otomatik buraya telefonunuz geliyor. Artık play tuşuna bastığınızda telefonunuzda otomatik olarak yaptığınız uygulama açılacaktır. Siz şu an ekranda görmüyorsunuz. Montajda ben koyacağım için telefonuma telefon görüntüsünü uygulamanın direkt açıldığı kısmı göreceksiniz. Ben şu an telefonuma gelmesini bekliyorum. Geldikten sonra da artık projeyi bitireceğim. Bir resim ekleyeceğiz yani ikon resimlerimizi ekleyeceğiz. Projenin APK çıktısını alacağız ve dersimizi bitireceğiz. Ben de çalıştırmadı. Şimdi çalıştırdı arkadaşlar. Yüksek ihtimal ekranda siz sitenin, uygulamanın açılmış halini görüyorsunuz. Ben artık burayı kapatıyorum. Şimdi gelelim arkadaşlar. Ben resim nasıl ekleyeceğim? Şurada bir res klasörü var. Buna sağ tıklıyorum. Diyorum ki New Image Asset diyorum arkadaşlar. Buna tıklıyorum. Şimdi burada geliyorum. Şuraya tıklıyorum ve buraya bir resim göndereceğim. Ben masa üstümde var mı böyle bir resim? Yok, sanırım silmiştim. Bakıyorum. Çöp kutusuna. Yok, önemi yok. Buradan herhangi bir ikon seçebiliriz. Çok önemli değil. Ben bir tane şöyle resim seçeyim. Siz
Sadece görmeniz açısından başka bir önemi yok. Buradan küçültüp büyütebilirsiniz. İşte ayarlayabilirsiniz. Kessin mi kesmesin mi. Asset type'ı ne olsun, yazı mı olsun, işte resim mi olsun, background'ı resim mi olsun, işte renk mi olsun gibi gibi buradan ayarlamaları yapabilirsiniz. Hiçbir önemi yok. Ben next diyorum. Herhangi bir ikon eklesin diye yaptığım bir şey sadece. Şimdi buraya finish diyeceğim. Şimdi normalde ekran kaydında göreceksiniz siz. Ekrana verdiğimde. Normalde Android'in default bir logosu çıkmıştı bende uygulamama. Şimdi bunu yükledikten sonra bir de çalıştırayım projeyi. İkonumuz eklendi mi telefonumuza onu görelim. Artık ondan sonra da projeyi build edip APK haline getirip dersimizi bitirelim. Şimdi biraz bekliyorum. Telefonuma, ekranıma geldi. Şu an logosu da geldi. Ben görüyorum. Siz de montajda göreceksiniz. Kapatıyorum artık. Burayla işimiz bitti. Şimdi biz bunu nasıl APK yapacağız? Build'a tıklıyorum arkadaşlar. Diyorum ki Generate Signed Bundle APK. Şimdi burada bundle var, APK var. Bundle yaparsanız sizin Play Store'a yüklediğinizde download megabyte diye bir bilgi var ya, onu düşürüyor aslında. APK yaparsanız boyutlar daha yüksek oluyor. Tamamen tercih meselesi. Ben APK şu an kullanıyorum. Case Torped istiyor. Yoktur zaten sizde de. Buraya geliyorum. Create any diyorum. Diyorum ki sosyal içerik yazabilirim direkt. Ya da şuradan burayı tıklayayım. Masa üstüne kaydedeceğim şekilde desktop diyorum. Sonuna CS ekleyebilirsiniz. Yani şöyle ekleyemedim sanırım ben. Bu şekilde ekleyeyim. Bir şifre istiyor arkadaşlar. Herhangi bir şifre giriyorsunuz. Bu şifreyi unutmayın. Uygulamanızda güncelleme yapmak isterseniz bunu kullanmanız gerekecek. Password diyor. Yine aynı şekilde giriyorum. Buraya da sosyal içerik deyip kendinize göre doldurabilirsiniz. Ok işaretine basıyorum. Şifreler uyuşmuyor diyor. Tekrar dikkatlice girelim. Şurayı da bir daha girmek istiyorum. Bu şifreleri unutmuyorsunuz arkadaşlar. Ve verdiği şu dosyayı da Case Torped'i de kaybetmiyoruz. Daha sonra next diyorum. Debug Release ikisini de seçebilirsiniz ama burada release yapmanız gerekiyor. Apple Store, Play Store'a göndermeniz için. Aşağıda da iki şekilde de bunları imzalamanız gerekiyor. Finish dediğiniz zaman aşağıda bir işlem başlayacak. Bundle diye. Bu işlem bittiğinde sizi direkt çıktının APK'nın olduğu klasöre gönderecek. Oradan alıp Play Store'a gönderebilirsiniz. Yanlışlıkla debug versiyonunu almış olabilirsiniz. Önemli değil. Tekrar build edin ve release versiyonunu gönderin. Debug'la da telefonunuza yükleyip bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi benim için oluşturuyor. Ben bekliyorum. Burada yaptığı işlemleri takip edebilirsiniz. Build işlemini bekliyorum. Bitmesini. Gördüğünüz gibi 40-41 saniye olmuş. Build etmeye başlayalı. Biraz uzun da olabilir. Sizde daha kısa da olabilir. Ortalama yine bu dakikalarda app'inizin büyüklüğüne göre olacaktır. Süreler. Gördüğünüz gibi Generated Signed APK dedi oluşturduğu locate dediğiniz zaman buraya geldi arkadaşlar. Bunu alıp yükleyebilirsiniz. Şurada JavaScript kodlarımız da var. Bunlar da burada. Bu dosyayı da kaybetmiyorsunuz. Güncelleme göndermek isterseniz. Dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Umarım web uygulamalarınızı yapıp Play Store'da yayınlatabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bünyamin Tangal YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Google Play konsol hesabı nasıl açılır, içerisine APK nasıl yüklenir, kendi uygulamamızı veya oyunumuzu nasıl yüklenir onu göstereceğiz. Öncelikle hesabımızı bir oluşturuyoruz. Ondan sonrasında şartları kabul ediyoruz ve ödeme işlemine devam et derken bizden 25 euro, 25 dolarlık bir ödeme tahsis edecek. Bu tek seferlik, yıllık bir tekrar etmiyor. Şimdi kart bilgilerini ben giriyorum. Tabi sizde burası postu gözükecek. Şimdi o kart bilgilerini girelim. Bunun yanı sıra istediğiniz kadar uygulama yükleyebiliyorsunuz Google Play konsolunun içerisine. Yani sadece 25 dolar bir tek seferlik ödeme istiyor.
Sonrasında istediğiniz kadar kullanabiliyorsunuz. Son zamanlarda bir de kimlik onaylama şeyi çıktı. Kimliğinizi onaylamadan uygulama yüklettirmiyor. Birazcık sıkılaştırdılar bu durumu. Evet, ödememizi aldıktan sonra kayıt işlemine devam et tuşuna basıyoruz. Devam ediyoruz. Burada geliştirici adımızı, e-posta adresimizi, web sitemizi, telefon numaramızı, geliştirici hesap kimliği destek için gerekli olabiliyor bazen mail gönderirken, bunu da yazıyorsunuz. O zaten var. E-posta tercihlerini isterseniz işaretliyorsunuz. Ben şöyle e-posta adresimi bir gireyim. mail.com. Tamam. Web sitemizde yazalım. Telefon numaramı da bir gireyim şöyle. Tamamdır. Kayıt işlemini, e-posta tercihini işaretledim. Kayıt işlemi tamamla dedik ve bir sorun var. Bu ada sahip Google Play geliştirici zaten var. Tamamdır. Şeyi silelim. Bir de öyle deneyelim. Şu üst kısımdaki yeri bir silelim. Yine kabul etmedi. Onu silmemiz lazım. Bir silelim şunu bir. Tamamdır. Büyük ihtimal oldu. Evet. Şimdi bizi Google Play konsola yönlendirdi. Bakın şu an yukarıda kimlik bilgilerinizi doğrulayın ibaresi var. Şurası tüm uygulamalar kısmı. Burada uygulamanızı yayına gönderirken burada çıkıyor. Yayınlandığı zaman vesaire istatistiklerini buradan kontrol ediyorsunuz. Henüz hiçbir uygulamanız yok diyor gördüğünüz gibi. Şimdi bir tane uygulama ekliyoruz. Şöyle ismini yazalım. Sosyal içerik platformu. Oluştur diyoruz. Evet, şimdi buraya kısa açıklama yazıyoruz. Burayı çok fazla uzatmanıza gerek yok. Kısa açıklama kısmı olduğu için şöyle bir kısa şey yapalım. Tam açıklama kısmına geldiğimizde de şey yapmanız gerekiyor. Ben şuradan alacağım, ancak sizin uygulamayı tanıtan çok derin Google tarafından indekslenmesi için bayağı uzun bir yazı olması lazım ve anahtar kelimelerin de içinde bulunduğu bir yazı olması lazım. ASO hizmeti için bunlar çok gerekli olabiliyor. Şimdi yüksek çözünürlüklü simgemizi ekliyoruz. Ben şuraya hazırlamıştım. Bir saniye, neredeydi o? Masaüstü. Tamamdır, buldum. Bunu seçiyoruz arkadaşlar. O zaten kendisi otomatik ayarlıyor her şeyini. Sağında gösterdiği gibi. Şimdi telefon kısmına bunları eklemek zorundayız. Öne çıkan grafik, yıldız, kenarında yıldız bulunan tüm resimleri eklememiz gerekiyor. Şöyle ben bir bunu dikey ayarlayayım. Kaydediyorum. Evet. Şimdi TV banner'ı ekleyeceğim. Pardon, bir saniye, öne çıkan grafiğimi ekleyeyim. Evet, şu an gördüğünüz gibi Daydream 360 derecelik stetoskopik resim olmuş durumda. Bunları ben genelde böyle şey yapıyorum, şu an deneme olduğu için uğraşmadan 1280'e 720 de kaydediyorum. Bunu ekliyoruz. Diğerlerine de aynı şekilde yapacağım. Şöyle yeniden boyutlandırıyorum. Tamamdır. Onu da yükledik mi? Tamam. Bir de tanıtım grafiğini ekleyelim. Şöyle dikeyi, yatayı yazalım. Bunlar önemli arkadaşlar. Önemli olmasa zaten şu an eklemeyeceğim. Neden önemli? Dediğim gibi ASO hizmetinde böyle ASO'da çok şey oluyor. Önemli bir yönergeler bunlar. SEO, ASO aynı şey aslında. Birisi mobil uygulama, diğeri internet sitesinin görünürlüğü hakkında. Şimdi şunları da ekledikten sonra tablet kısmını da bir ekleyelim. Şöyle. Tamamdır. Bunları da ekledik. Hepsine ben aynı şeyi ekliyorum şimdilik. İnşallah kabul eder. Tamamdır. Kabul etti. Şimdi arkadaşlar,
Uygulama türünü kesinlikle kendi uygulamanızın hangi kategoriye girdiyse onu seçin. Çünkü bu çok etki ediyor. İnsanlara önerilmede vesaire, Google Play'de dolaşan insanlara önerilmesi açısından. Bu bizimki birazcık haberler ve dergiler kategorisine uygun olduğu için ben bunu seçiyorum. Web sitesini yine aynı şekilde buradan kopyala yapıştır yapıyorum. E-posta kısmında aynı şekilde dolduruyorum. Bu kısım en kolay kısmı. Diğer tarafları belki anlayamayabilirsiniz diye şimdi oralardan da geçeceğiz. Taslağımız kaydedildi. Şimdi uygulama sürümleri kısmına geliyoruz arkadaşlar. Uygulama sürümlerinde yapacağımız şey üretim kanalına sürümümüzü oluşturmak. Sürümü oluştururken de dosyamızı önce bir kabul ediyoruz tabii ki de yine Google amcamızın politikasını. Eklenecek uygulama paketleri ve APK'lardan bakın şimdi giriyorum. Buradan APK dosyamı buraya yüklüyorum. İşleme koyuluyor, kendisi koyuyor, hallediyor. Bakın bu sürümdeki yenilikler kısmında güncellediğiniz zaman ne gibi yenilikler oldu oraya yazabilirsiniz. Sürüm notlarını buraya yapıştırabilirsiniz. Sürüm adı 1.0 isterseniz değiştirebilirsiniz. Zaten kendisi otomatik koyuyor bunları. Devam et. Burası çok önemli. İçerik derecelendirme. Çocuklara mı uygun, yetişkinlere mi uygun vesaire. Sizin doldurduğunuz anketler sonucunda bize bu amblemleri veriyor. Burayı doldurmanız gerekiyor. Doldurmadığınız takdirde yayınlanmaya bile incelenmeyecek yani. Burayı kesinlikle doldurmanız lazım. Şimdi ben e-posta adresini de verdim. Bakın uygulama şiddet barındıran malzeme içerebilir mi? Hayır. Bunları hep dolduruyorsunuz. Rahatsız edici vesaire. Doğru doldurun. Çünkü sonrasında Google anlarsa hesabınızı askıya bile alabilir. Her şeyi dürüst olacaksınız yani. Doğru işaretleyeceksiniz. Şimdi yanıtlarımız kaydedildi. Değerlendirmeyi hesaplıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi dünyanın geri kalanı artı 3 yaş için PEGI 3 vesaire bunlar gerekli. Uygulama içeriğine geliyoruz arkadaşlar. Gizlilik politikası eklememiz gerekiyor. Sonrasında reklam var mı yok mu bunu söylememiz gerekiyor. Ben şuradan gizlilik politikası linkimi alacağım. Genelde bunları ben hazır tutuyorum ki bir anda böyle hemen videoda zaman kaybetmeyelim diye. Şimdi uygulama içeriği kısmına geri gelmemiz lazım. Reklam var mı yok mu bunu bildirmemiz gerekiyor. Reklam içermediği halde reklam içeriyor dersek veya tam tersini yaparsak Google bunu anlar, yine bize bir uyarı gönderebilir. O yüzden doğru işaretliyoruz. Uygulama erişimi, tüm işlevler özel erişim olmadan kullanılabilir mi yoksa bazıları kısıtlanabilir mi? Bildiğimiz bu abonelik sistemi, kimlik doğrulama vesaire yöntemleriyle kısıtlanıyor mu? Bunu gönderiyoruz burada. Hedef yaş, uygulama kaç yaş ve üzeri? Hedef yaş grubu nedir? 18 yaş ve üstü mü veya her yaş kullanabilir mi? 9-12'den başlayıp sonuna kadar yani ölene kadar devam mı ediyor? Bunu işaretliyoruz. Bizimki 9-12 yaş diyelim, böyle bir işaretleyelim. Hassas bilgiler toplanıyor mu diyoruz? Hayır diyoruz. Bu uygulamanın tüm API'ler, SDK'lar bunu onaylamamız gerekiyor kesinlikle. Onu da yani bu tikli olan her yeri zorundasınız arkadaşlar. Seçenek yok. Buna ne diyeceğiz? Şimdi eğitim diyelim. Kaydet deyip devam ediyoruz. Evet, burası tamamlandı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bize neden hala yeşil tik onayı vermedi ona bakıyorum da. Herhalde oradan çıkınca evet yeşil tik verdi şu an. Tamamdır. Burayı da tamamladık arkadaşlar. Solda gördüğünüz tüm tiklerin tamamlanması gerekiyor ki bizim uygulamamız yayınlansın. Burada kullanılabilire bastığınız zaman 151 ülkede kullanılabilir hale gelecek. İstediğiniz, belki Fransa'da yayınlanmasını istemiyorsanız falan bunu yapabilirsiniz. Şimdi içerik önergeleriyle Amerika ihracat yasaları ve uygulamam Android TV tamamdır. Bunları kaydettikten sonra burası da tamam. Şimdi uygulama sürümleri kısmına geliyoruz. Çünkü burada bir şey unutmuşum büyük ihtimal. Kullanıma sunulmamış bir sürümünüz var diyor. Bakalım. Evet, incele dedikten sonra ne diyor kendileri? Önce bu uyarıları kontrol edin. Şöyle bir bakalım.
Hata mesajı verdi. Niye hata mesajı verdi? Evet. Bakın neden hata mesajı verdi. Kimlik doğrulamayı tamamlamadan uygulama yayınlayamazsınız diyor. Yani her şey tamam. Ancak kimlik doğrulamadınız. Ve bakın ben direkt pıt diye size bunu gösterdim. Kimlik doğrulamayı yaptım şu an ben. Tabii birkaç gün bekledim. Şu an devam ediyoruz arkadaşlar. Uygulama sürümlerine geldiğimiz zaman gördüğünüz üzere bakın burada her yer yemyeşil. Şu an uygulamanın sürümünün yayınlanmasını bekliyoruz. Dün yükledim ben bunu. Şu an üretim kanalına sunumu başlattıktan sonra incelenmeye gönderdik. Yayınlanmak üzere beklemede demek Google biz bunu inceliyoruz. İnceledikten sonra bunu yayınladığımızda sana zaten haber vereceğiz demek. Yani şu an hiçbir sıkıntı yok. Şu an inceleniyor. Büyük ihtimal 3 ila 1 hafta arasında, hatta 20 güne çıkartalım biz bunu. 20 gün arasında bir onaylanma süresi var. Ortalama 3 gün, 5 gün. Bunu unutmayın arkadaşlar, ama uzadığı dönemlerde oluyor. Hele ki şu korona vakitlerinde.